Küçük mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Her evde bulunabilen malzemelerle iki ayrı formül yapacağız. Ve bu iki ayrı formül de çok işimize yarayacak. Hemen malzemelere geçelim. Bir adet orta boy patatesimiz var. Bir tane yumurtamız var. Aşağı yukarı çeyrek çay bardağı sütümüz var. Daha önceden öğütücü bir makinede geçirdiğim pirinç tozumuz var. Ve tabii ki her evde olabilen sızma saf zeytinyağımız var. Şimdi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, patatesimizi soyduk, yıkadık. Şimdi ince bir rendeyle rendeliyoruz. Şimdi sizler bir süzgeç yardımıyla da yapabilirsiniz tabii ki. Ama inanın böyle elle pres yaparak sıkınca daha güzel oluyor. Şöyle sıkarak patatesin suyunu çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz bu posayı tabii ki bir kenarda bırakacağız. Çünkü onunla ikinci formülü uygulayacağız. Patates suyumuzun altına patates nişastası otursun diye şöyle bir 1-2 dakika bekleteceğiz. Elde ettiğimiz patates püresi gibi, posa gibi. Bunun üzerine yaklaşık çeyrek çay bardağı sütümüzü ilave edeceğiz. Şöyle biraz karıştıracağız ve bunu bekleteceğiz. Süte patatesin öz suyu iyicene geçsin. Evet sevgili arkadaşlar, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Üst tarafta su var. Alt tarafta ise patatesin nişastası var. Şöyle yavaş yavaş üstteki suyu başka bir kaba alıyoruz. Gördüğünüz gibi nişastası olduğu gibi diğer tabakta kaldı. Şimdi bir tane yumurtamızı alıyoruz. Yumurtanın akını bu formül için kullanıyoruz. Sarısı içinse biraz sonraki formül için bir kenara ayırıyoruz. Ya da küçük bir mikserle de karıştırabilirsiniz. Akıcı olmayan bir köpük haline aldı. Maskemiz hazır. Bu tür formülleri ilk defa deneyecekseniz, ilk defa yapıyorsanız, daha önce hiçbir tecrübeniz yoksa lütfen rica ediyorum en önce cildinizi tanıyın. Cildinizde en hassas noktalardan biri olan şu bileğinizin iç kısmına ya da kulak arkasına küçük bir bölgede bir deneyin. 10-15 dakika bekleyin. Eğer herhangi bir kötü reaksiyon almadıysanız lütfen denemeye devam edin. Yüzünüzde uygulayın. Ama eğer hafif kızarıklık, kabarma, kaşıntı ya da buna benzer bir cilt rahatsızlığı gördüğünüz anda o formülü iptal edin. Çünkü muhakkak sizin cildinize yaramayan, alerji yapan bir şey vardır içinde. Hem cildinizi de tanımış olursunuz. Bir yeşim taşınız varsa bunu her bayana, özellikle bayan fark etmez, cildi olan herkese tavsiye ediyorum. Bununla da cildinizi ve cilt altındaki hücreleri heyecanlandırabilirsiniz. Yapacağınız maske için hazırlayabilirsiniz. Özellikle bu maske ne işe yarıyor? Tatilden mi geldiniz? Ya da güneşte kaldınız ve güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldınız. Ve cildiniz benim gibi renkler birbirine karıştı. Bunu dengelememiz gerekiyor, hafif açmamız gerekiyor. O zaman işte bu maskeyi yapıyoruz. Bu maskeyi özellikle bütün yüzümüze uyguluyoruz. Bütün yüzümüze çok fazla gözlerimizin altına yaklaştırmadan güzelce sürüyoruz. Bu yaptığımız miktar
Bütün yüzümüze, boyun, dekolte ve hatta ellerimizin üzerine yetecek kadar üstümüze bile yetiyor hatta. Olsun. Önlemini alın, bir önlük takın. Evet arkadaşlar, komple bütün yüzümüze sürüyoruz ve aşağı yukarı 25 dakika bekliyoruz. Tabii ki biz beklemeyeceğiz. O arada ikinci kremimizi, nemlendirici kremimizi de yapacağız. Aşağı yukarı 5 dakika oldu benim sürdüğüm. Yavaş yavaş kurumaya başladı ve yavaş yavaş gerilmeye başladı cilt. Bu işe yarıyor demektir. Mutlaka deneyin. Mutlaka yapın. Özellikle cildinizin rengini dengelemek adına, cildinize güzel bir renk vermek adına ve gözenekleri açıp altına güzel bir hayat vermek için, yaşam enerjisi vermek için lütfen haftada bir gün mutlaka bunu yapmaya çalışın. Gördüğünüz gibi çok basitti. Evet, biz bunun kurumasını tamamen beklerken o arada biz ikinci formülü de yapalım. Hadi. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce ayırdığımız yumurtanın sarısının üzerine patateslerin üzerine süt koymuştuk ya. Şimdi onu süzeceğiz. Çünkü bize aşağı yukarı 2 ya da 3 kaşık yeterli olacaktır süt. Patates özünden süzdüğümüz süt. Evet. Karışımımız oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, biliyorum her evde olmayabilir. Onun için ben zaten özellikle böyle karışımlarda sizler için has zeytinyağı kullanıyorum. Ama eğer cildinize yarayan, devamlı kullandığınız, size iyi geldiğini bildiğiniz, emin olduğunuz yağlarınız varsa, bende birçok var. Bunlardan birini de kullanabilirsiniz. Badem yağı, gerçi tavsiye etmiyorum. Badem yağını çıkaralım. Yüzde tüylenme yapabilir. Jojoba yağı, biberiye, gül yağı, kantaron yağı, Hint yağı, limon yağı, lavanta yağı, çay ağacı yağı. Yani bir sürü yağlar var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Ama biz bu karışıma aşağı yukarı 1 tatlı kaşığı has zeytinyağını ekleyip güzelce karıştığına emin olana kadar lütfen karıştırın. Nemlendirici kremi nasıl kullanacağımıza gelince. İnce bir tabaka halinde cildimize sürüyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika havanın sıcaklığına ve konumunuza göre değişir tabii ki. Biraz kurumasını bekleyin. Biraz kuruduktan sonra ikinciyi, sonra biraz daha bekleyin ve 3. katı sürün. Toplamda yarım saat bekleyin ve sonrasında önce ılık sonra soğuk suyla güzelce temizleyin. Sevgili arkadaşlar, bu miktarda yapacağınız formül özellikle yüz, boyun, dekolte, eller ve gerekli gördüğünüz bölgelere 2 sefer yetecek kadardır. Yani kullandıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 10 gün içerisinde, 1 hafta içerisinde bir kez daha kullanabilirsiniz. Ama sonrasında kullanmayın. Bir etkisi olmaz çünkü. Elin ne halde derseniz, yıkamadık tabii ki. Önce bir gerginlik hissi veriyor. Sonrasında zeytinyağının getirdiği ve proteinin getirdiği bir yumuşaklık. Hem elimi yıkıyorum, hem yüzümü yıkıyorum ve hemen geliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, elimi yüzümü yıkadım. Üstüm başımda batmış ama olsun. En önce elimden bahsetmek istiyorum. Gerçekten yıkadıktan sonra güzel, hoş bir yumuşaklık var elimde.
Lütfen bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten yapın. Özellikle 30'lu yaşlardaki arkadaşlarıma özellikle rica ediyorum. Bunu yapın. Çok işinize yarayacak. Evet, yüzüme gelince sizi bilmem ama ben bayağı bir fark ettiğini görüyorum. İsterseniz videonun başına dönüp bakarsanız farkı anlayabilirsiniz gibime geliyor. Ben bakacağım daha sonra. Gerçekten cildimin renginde bir açıklık, bir beyazlık oluştu. Özellikle alnımda. Ben bunu sevdim. Hemen üzerine bir nemlendirici süreceğim tabii ki. Her maskenin devamında yaptığımız gibi. Evet. Hala kanalıma abone olmadıysanız bir tıklamayla beraber beni mutlu edebilirsiniz. Lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza da tavsiye ederseniz kendiniz kullanıp mutlu olduktan sonra tabii ki ben de çok mutlu olurum. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ömrünüz boyunca aydınlık, pırıl pırıl bir yaşantı sürün. Dert, tasa, hüzün, keder sakın yanınıza uğramasın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.